Merhaba, bugün size öyle birinden bahsedeceğim ki adı pek duyulmamış olabilir ama bilimin bütün seyrini değiştirmiş bir deha. Kelimenin tam anlamıyla tek başına kozmosu hesaplayan bir adamın hikayesi bu. Şimdi, bilimsel devrim deyince aklınıza kimler geliyor? Hemen sayalım. Kopernik, Kepler, Galileo, değil mi? Güneş merkezde evreni ortaya koyanlar, gezegenlerin yörüngelerini çizenler, teleskopla gökyüzüne yepyeni bir gözle bakan o dev isimler. Peki, hiç düşündünüz mü? Bu büyük beyinlerin omuzlarında durduğu dev kimdi? Yani onların bu çığır açan çalışmalarını mümkün kılan o ilk bilgiyi, o temeli kim sağladı? İşte bu sorunun cevabı sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü bu cevap alıştığımız Batı merkezli bilim tarihinin biraz dışından geliyor. Hem de onlardan yüzyıllar, evet yüzyıllar önce yaşamış bir isimden. O zaman gelin Avrupa'nın bu unutulmuş dehası kimmiş hep birlikte tanışalım. İşte karşınızda Battani ya da Batılıların onu bildiği adıyla Albategnos. Düşünün 9. yüzyılda Harran'da yaşamış bir gökbilimci ve matematikçi. Ama öyle sıradan biri değil, tarihin gelmiş geçmiş en büyük 20 astronomundan biri olarak kabul ediliyor. Yani kendi çağının fersah fersah ötesinde bir zihin. Peki bir insanı bu kadar hassas, bu kadar detaylı gözlemler yapmaya iten şey ne olabilir? Battaniye için cevap netti. Ona göre bilim, özellikle de astronomi aslında Yaradan'ın varlığını, birliğini ve kudretini anlamanın ta kendisiydi. Yani yaptığı iş bir nevi ibadetti. Gelin şimdi göklerin bu büyük gözlemcisinin neler yaptığına biraz daha yakından bakalım. O dönemde bugünkü Suriye'nin Rakka şehrinde kendi rasathanesini kuruyor ve burada yaptığı işler akıl almaz. Güneş, ay, gezegenler, bütün eski verileri alıp tek tek düzeltiyor. Güneşin yörüngesindeki en uzak noktanın hareket ettiğini keşfediyor ve tam 489 yıldızı sınıflandırıyor. Bakın teleskopun icadına daha yüzlerce yıl var, bunu unutmayalım. Ama onu asıl efsane yapan şey sadece ne gözlemlediği değil, gözlemlerinin nasıl ölçtüğüydü. O inanılmaz hassasiyeti. Şimdi göreceğiniz rakamlara hazır olun çünkü gerçekten şok edici. 9. yüzyıldayız. Battani bir güneş yılının uzunluğunu hesaplıyor ve bulduğu sonuç şu. 365 gün, 5 saat, 46 dakika, 32 saniye. Elindeki aletler ne? Teleskop yok, bilgisayar yok. Sadece usturlap gibi inanılmaz bir ustalık gerektiren aletler var. Peki, aradan geçen 1000 küsur yıldan sonra bizim 21. yüzyıl teknolojisiyle bulduğumuz değer ne kadar farklı dersiniz? Sadece ve sadece 2 dakika kadar. Düşünebiliyor musunuz? 1000 yıl önce neredeyse hatasız bir hesaplama. Bu inanılmaz bir şey. Yetmedi mi? Bir örnek daha verelim. Dünyanın eksen eğikliği, Battani'nin hesaplaması 23 derece. Kendisinden tam 500 yıl sonra gelen ve bilim devriminin babası sayılan Kopernik'in bulduğu değerden bile günümüzdeki modern değere daha yakın bir sonuç. Bu onun ne kadar titiz, ne kadar dahi bir gözlemci olduğunun en net kanıtı. Fakat Battani sadece bir gözlemci değildi. Hayır, bu gözlemleri anlamlandırmak, onları evrensel bir dile dökmek için yepyeni bir şeye ihtiyaç vardı. Ve o şeyi kendisi icat etti. Evet, trigonometrinin doğuşundan bahsediyoruz. Bakın, Paris İslam Enstitüsü profesörlerinden Jacques Rissler ne diyor? Yeni trigonometrinin mucidi Battani'dir. Bu kadar. Nokta. Bu o kadar güçlü bir ifade ki, aslında Batı dünyasına trigonometriyi onun öğrettiğini açıkça söylüyor. Peki nasıl yaptı bunu? Neyi değiştirdi? Şöyle ki eski Yunanlıların kullandığı kiriş diye bir yöntem vardı. Onu tamamen bir kenara bıraktı ve yerine sinüsü getirdi. Bugün hepimizin lisede öğrendiği o temel kavramlar var ya, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. İşte bunların hepsini o tanımladı. Hatta kotanjant kavramını geliştirip bunun için tablolar hazırladı. Cebiri alıp trigonometrik denklemlere uyguladı. Yani kısacası modern trigonometrinin bildiğiniz temelini attı. İyi de Battani'nin bu devrim niteliğindeki bilgileri Avrupa'ya nasıl ulaştı? En başta saydığımız o büyük isimleri, Kopernik'i, Kepler'i nasıl etkiledi? İşte bu sorunun cevabı onun o devasa başyapıtında saklı. Kitab-ı Ziç. Düşünün 57 bölümlük dev bir astronomi almanağı. İçinde gök cisimlerinin konumlarını, yörüngelerini gösteren inanılmaz detaylı tablolar var.
Ve bu kitap Latinceye ve İspanyolcaya çevrildikten sonra yüzyıllar boyunca Avrupalı gökbilimcilerin resmen kutsal kitabı, başucu kaynağı haline geldi. Bakın, şu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. 900'lü yıllarda eserini yazıyor, yüzlerce yıl sonra 1100'lerde Latinceye çevriliyor. Sonra bir bakıyoruz 1543'te Kopernik o meşhur devrimci eserinde doğrudan Battani'den alıntılar yapıyor. 1600'lere geldiğimizde Kepler ve Galileo onun gözlemlerini didik didik inceliyor. Ve bu miras o kadar kalıcı ki ta 1935'te Ay'daki bir kratere onun anısına Alba Tegnus adı veriliyor. Yani etkisi gerçekten de asırları aşıp günümüze kadar geliyor. Battani'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Bilim dediğimiz şey tek bir coğrafyanın, tek bir kültürün malı değil, evrensel ve birbirine bağlı dev bir miras. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor değil mi? Tarihin o tozlu sayfaları arasında Battani gibi daha nice unutulmuş mimar keşfedilmeyi bekliyor olabilir. İşte bu soruyla bugünkü yolculuğumuzu tamamlayalım.